Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. Ben elimde olan bir yastığın ölçüsüne göre yaptım. Sizler de kendi elinizde olan yastığın ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Bu yastığı yaparken daha önce battaniyelerde kullandığım %100 akrilik ipimi kullandım. 4 medium yazıyor. Normalde 5 mm ile yapılıyormuş ama ben 6,5 mm kullandım bunu yaparken. İpim 453 gram ve 742 metre ip var. İpimin kalınlığını da bu şekilde size göstereyim. Yaklaşık 2 mm diyebilirim. İpim %100 akrilik. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Türkiye'de benzer ipleri yakından görmediğim için bu diyemiyorum. Siz herhangi bir güvendiğiniz battaniye ipini, tüylenme yapmayan bir battaniye ipini kullanabilirsiniz. Bildiğiniz bir marka ip varsa, bilen arkadaşlar yorum kısmına yazarsa diğer arkadaşlarımız için fikir olur. Bu orta kısmına da bildiğimiz gibi bu kadife iplerden kullandım. Bu da yine yabancı bir marka. Bu markayı kullandım. Gördüğünüz gibi kadife bir ip. Bu ip de yaklaşık 3-4 mm kalınlığında vardır. Hardal rengi. Bu da kırık beyaz kullandım. Krem de değil, çok beyaz da değil, kırık beyaz. İkisi güzel bir uyumlu oldu. Bu modeli yaparken ben sık iğne kullandım. Ama isterseniz ben bu kadar uğraşmak istemiyorum diyorsanız bunu trabzanlı olarak da yapabilirsiniz. Buralarda popcornları mesela ben normal trabzan yaptım ama bu kısımları sık iğne yaptım. Daha güzel görünüyor ama bayağı zaman alıyor ve bayağı ip de yiyor. Bu 453 gramlık ipten çok az ip kaldı. Bakın bu benim kullandığım ip. İçi çoğu gitti. Çok az bir şey kaldı. Yani yaklaşık 400 grama yakın ip gitmiştir bu modele. Ve bu kadife ip de 100 grammış. 147 metre ip var. Bu yastık için tam yetti diyebilirim. Şu kadar ip kaldı. Bir tane kadife ip de yetti bu modele. Ama yastık için neredeyse bu beyaz kısmı için yaklaşık 400 gram ip gitti. Belki siz bu yastığı daha küçük yaparsanız daha az ip gidebilir. Ben kendi yastığımın ölçüsüne göre yaptığım için bayağı ip gitti. Bu modeli dilediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Ben köşelerde kadife ipten yaptım. Ama keşke bu renkten, normal ipten bulsaydım, akrilikten ondan yapsaydım daha iyiydi. Çünkü işte bu püsküllerden çok fazla toz döküldü. Hala da dökülüyor. Aynı renkte normal ip buluyorsanız onunla püskülü yapmanızı tavsiye ederim. Ya da bu kendi ipinizle yapabilirsiniz. Kadife iple çalışması çok zevkli oldu. Çok yumuşak, çok güzel bir ip. İnşallah başka modellerde de deneyeceğiz. Bu modeli ben bir de trabzanlı olarak da denemek istiyorum ama onun videosunu çekmeyeceğim. Sadece bitmiş halini Instagram'dan paylaşacağım. Ve özellikle bu kadife ipten denemek istiyorum. Modelime başlarken ben bunu tek parça yaptım. Burası başlangıç kısmı. Bakın hiç dikiş yok. Ne aşağıda ne kenarlarda. Sadece bu bitiş kısmında da birleştirdik yaparken. Dikiş yok. Dikişsiz tek parça. Yuvarlak gittim. Yuvarlak gittiğim için de bu sık iğneler çarpı şeklinde oldu. Bunu ben aslında tek renkte yapmak istiyordum ama kadife ipi öylesine almıştım. Bir modelde kullanırım diye. Rengi çok hoşuma gittiği için almıştım. Sonra bu popcornları bununla yapayım. Hem renk olsun hem de bir parlaklık, arada bir kabarıklık olsun dedim. Bu modelde kullandım. Ama siz bunu tek renkte yapabilirsiniz. Trabzanlı olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde sık iğne de yapabilirsiniz. Kadife iple yaparsam eğer bunu trabzanlı olarak deneyeceğim. Başlangıcı aynı şekilde olacak. Sadece sık iğne yerine trabzan yapmış olacaksınız. Onun için ekstra video çekmeyeceğim arkadaşlar. 6,5 milimetrede tığ kullandım. Başlangıç kısmında tam zincir sayısı vermeyeceğim. Çünkü ipinize ve tığınıza, el sıklığınıza göre bu sayı değişecektir. Şimdi başlangıcında yastığımıza göre zincir çekerek başlıyoruz. Ben şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Bir ölçelim bakalım yastığın boyunca olmuş mu? Olmuş. Şimdi artık sık iğne yapmaya başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. İkinci zincirin üzerine sık iğne yapıyorum.
Ben sık iğne yaparken bunlar çarpı çarpı oldu. Normalde ipi bu şekilde alır sık iğne yaparız. Bu dönen modellerde, böyle yastıkta, sepetlerde, bir düz bir ters olan modellerde değil, böyle dönerek giden, hep aynı yönde yapılan modellerde ipi bu şekilde tığın altından beri alırsanız çarpı oluyor arkadaşlar. Sıradaki zincire batıyorum. Bakın ipi böyle bu şekilde aşağıdan alınca sık iğneler çarpı oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sonra diğer yönüne döneceğiz. Şimdi sonuncu zincire kadar ben hepsini sık iğne yaptım. Şimdi sonuncu zincirin üzerine bu taraf için bir sık iğne. Şimdi artık döneceğiz. Burası köşe olacak. Köşesi için bir sık iğne. Ve bir de böyle diğer yön için bir sık iğne yapıyoruz. Yani son zincire toplamda 3 sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne bu taraf için, bir sık iğne kenar için, bir sık iğne diğer taraf için. Şimdi bundan sonra bu battığımız yerlere hepsini birer tane sık iğne yaparak diğer kenara kadar yapıyoruz. Şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde hepsine bu ipi de gezdiriyorum. Arkası temiz olsun diye. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. İlk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zincire de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer tarafta bir tane yaptım. Bu da bir tane olmuş oluyor. Aynı delikte şu anda 2 tane sık iğne var. Üçüncüyü de yapıyorum. Köşesi de tamamlamış oluyor. Bu köşelerde 3'er tane yapıyoruz. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine batarak ipimi oradan geçiriyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrar zincir çekiyorum. Bu ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. İpi aynı şekilde altından beri alıyorum tığımı. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi artık bundan sonra çoğaltma yok. Aynı hepsinin tepesine birer tane batarak gidiyoruz. Kenarlarda da aynı. Dibini kurduk. Artık bu dibini kurduktan sonra gerisi aynı. Bu popcorn'a kadar hep aynı şekilde döneceğiz. Şimdi bu sıra bitene kadar da tekrar göstereyim. Bir sıra daha yapalım. Şeklini alınca tekrar devam etmeme gerek yok. Artık bu kısımda gösteririm. Normal kenara kadar geldim. Burada 3 tane yapmış olduğum yer. Hepsinin tepesine birer tane batarak normal sık iğnelerimi yapıyorum. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. İkinci ve üçüncü. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. Hepsinin tepesine birer tane batarak köşeyi dönüyoruz ve diğer tarafı yapıyoruz. Şimdi ben bu şekilde 2 sıra daha yapıp şeklini alınca size göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın şu anda hafif şeklini almaya başladı. Şu anda düz gibi görünüyor ama bir iki sıra alınca bu şekilde yastık şeklini alıyor. Ben 3. sırayı da yaptım. Bakın şekli oluşmaya başladı. Bu şekilde bu kısma kadar örüyoruz. O kısmı da nasıl bulduğumu, bu kısmı da nasıl hesapladığımı onu size göstereceğim. Şimdi bu şekilde buraya kadar yapalım. Kamera altında daha iyi ölçü gösterebilmek için ben şu anda yastık kılıfının üzerinde gösteriyorum. Benim yapacağım ölçü buydu. Yastığımın ortasını buluyorum. Tam ortaya popcorn deseni gelecek. Ben o şekilde olmasını istedim. İsterseniz aşağılarda da örneği yapabilirsiniz. Tam ortaya popcorn deseni gelecek. Yani bir sık iğne ölçeceğim. Bir sık iğne. Çünkü tam yarısı gelecek. Popcorn'un yarısı da yukarı gelecek. Bir sık iğne tam ortadaki popcorn deseni için.
2 sık iğne aradaki mesafe için, 2 sık iğne bir tane daha popcorn için ölçeceğim. Yani toplamda 5 sık iğne ölçeceğim. Oraya gelene kadar yastığı örmüş olmam gerekiyor. 5 sık iğneyi de işaretleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani ortaya tam bu kadar mesafe kalması gerekiyor. Bakalım oraya kadar gelmiş miyim? Onu da işaret alayım hemen. Bakın tam şuraya kadar örmem gerekiyor. Örneğimi ölçüyorum bakalım. Bakın ben tam oraya kadar geldim. Şimdi burada bir sıra popcorn yapacağım. Ondan sonra 2 sıra sık iğne olacak. İkinci popcorn tam ortaya denk gelmiş olacak. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek başlıyorum. Bu benim en son bıraktığım ilmek burada. İpimi kesmedim çünkü devam edeceğiz. İlmeğimin içinde bu çektiğim zinciri geçiriyorum. Sonra diğer ipimi sıkıyorum. Bu ip burada duruyor çünkü ikinci sırada devam edeceğiz. 2 zincirle başladım. İlk sık iğnenin içine toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Normalde 5 trabzan. Bu ilk zincirde bir trabzan sayılıyor. Yani toplamda 5 olacak. 2 3 4 ve 5. İlmeğimi tığdan çıkartıyorum. Bu ilk zincirin yani trabzanın tepesine batarak tığımı geçiriyorum. İlmeğimi o diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İlk popcornumuz olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. İlmeğimi tığdan çıkartıyorum. İlk trabzanın tepesine geliyorum. Tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi oradan çekiyorum. İkinci popcornumuz da oluşmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye batıyorum. 5 trabzan yapıyorum. İlmeğimi tığdan çıkarıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi onun içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve popcornumuz bu şekilde oluşmuş oluyor. Popcorn örneği bu şekilde. Video uzaması için daha fazla göstermeyeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda görüşürüz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu popcorn'u da yapıyorum. Sıramı bitiriyorum. 5 trabzan. İlmeğimi çıkartıyorum. İlk trabzanın tepesindeki ilmeğin içinden beri geçiriyorum. Ve sonuncusu da bitmiş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Bu sıra başlangıcında ilk zincirlerin tepesine yani ilk trabzanın tepesinin içinden beri geçiriyorum ve sıramı birleştirmiş oluyorum. Bir sıramız bitmiş oluyor. Şimdi bunun üzerine aynı bunun gibi 2 sık iğne yapacağız. 2 sık iğne yaptıktan sonra tekrar bir sıra popcorn. Toplamda 3 sıra popcorn oluşturduktan sonra aynı diğer yarısı gibi sık iğne yapacağız. Şimdi ipimi koparmıyorum çünkü tekrar bir sıra daha geçeceğiz popcorn. Diğer ipimi alıyorum.
Bunu sıkı tutuyorum yoksa bu gevşiyor. Bunu sıkı tutuyorum. İpimi bu ilmeğin içinden beri geçiriyorum diğer rengi. Şimdi bir zincir çekerek sabitleştiriyorum. Burada popcorn yaparken bu ilk ilmeğin içinden geçirmiştik. O bizim ilk tepemiz sayılıyor. İlk tepeye batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu arada bir zincir vardı. Zincire bir sık iğne yapıyoruz. Bakın ilk trabzan tepesine batıp içinden ilmeği geçirmiştik. Bunun tepesinde bir sık iğne. Yani bu sırada popcornların tepesine bir sık iğne, arada zincirlerin üzerine bir sık iğne. Arada bir sık iğne, popcornun üzerine bir sık iğne. Arada bir sık iğne, popcornun tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde alttaki sırayı da değiştirmemiş oluyoruz. Aynı aşağıdaki sıra gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşlukta da sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnenin tepesinden ipi alarak ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ve ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk sık iğnenin tepesine bir sık iğne. İkinci sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Şimdi bütün sık iğnelerin tepesine birer tane yapıyoruz. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ondan sonra bir sıra daha popcorn yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İlk sık iğnenin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi diğer renge geçeceğim. İpimi alıyorum. Bunu burada sıkı tutuyorum. İpimi ilmeğin içinden geçiriyorum. İyice sıktırdım onu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Tığıma doluyorum. Diğer sırada yaptığım popcorn'un üzerine başlıyoruz tekrar. İlk yaptığım ilk trabzanım sayılıyor zincir. Şimdi ikinci trabzanı sayıyorum. 3 4 5 zincirin tepesinden ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığıma doluyorum. Bir sık iğne boş bırakıyoruz. İkinci sık iğneye batıyoruz. Ve 5 tane trabzan yapıyoruz. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi. Beş trabzan. İlk trabzan tepesine batarak ilmeğimizi oradan geçiriyoruz. Popcornumuzu oluşturuyoruz ve bir zincir. Aynı bu şekilde, yani toplamda 3 sıra popcorn olacak. Ondan sonra diğer yarısı gibi sık iğne olacak. Tekrar buraları göstermeme gerek yok. Şimdi örneği de size göstermek istiyorum. Az önce ölçümü yapmıştım yastığa. Buraya koyuyorum yastığımı. Bakın popcorn tam ortaya gelmiş oldu. Şu anda görünmüyor ama diğer sık iğneyi yapınca daha çok belli olacak. Bu ikinci sıra popcorn tam ortaya denk gelmiş oldu bu şekilde. Toplam 3 sıra olana kadar yapıyoruz. Ben 3 sıra popcornumu ördüm. Üstüne de bu aşağısında ördüğüm sıra kadar buraya da ördüm. Burada toplam 28 sıra örmüşüm. Buraya da 28. sırayı yapıyorum şu anda. Burası benim başlangıç noktam. Yarısına kadar yaptım. Buraya düğme dikeceğim. Diğer tarafı ilik yapacağım için diğer yarıyı yapmadım şu anda. Size göstermek için. Eğer siz bunu tek parça yapmak istiyorsanız yastık içine geçirdikten sonra ikisini tığla birleştirebilirsiniz. Ben şimdi kolay yıkanıp takılması için düğmeli yapacağım ya da bağlayarak da yapabilirsiniz.
Yaklaşık şu kadar kenardan mesafe bırakacağım. Tamamen açık yapmayacağım altını. Diğer kenardan da aynı şekilde. Şu kadar mesafede ilik düğme yapacağım. Yani toplamda 3 düğme yapsam benim için yeterli. Şimdi ilk önce ortasını bulacağım. Tam ortası neresi? Burası. Burada bir ilik açacağım. Yaklaşık şu kadar kenarda mesafe bırakacağım demiştim. Buradan da buranın ortasını bulacağım. Oraya da bir tane ilik yapacağım. Aynı ölçüde olması için ortadan tekrar katlıyorum iğnenin oradan. Aynı karşıda işaret alıyorum. Şimdi bu iğnenin bu yanındakine kadar normal sık iğnelerimi yapacağım buraya kadar. Orada yer bırakacağız. Oraya kadar sık iğnemizi yapalım. Şimdi iğnenin yanındaki sık iğneye kadar geldim. Ben dikeceğim düğmeyi ölçtüm. 2 sık iğne boş bırakırsam benim düğmem oradan geçiyor. Siz de düğmenizi ölçerek kaç sık iğne boş bırakmanız gerekiyorsa o kadar boş bırakın. Benimki 2 tane yeterliydi. Şimdi boşluk için 2 zincir çekiyorum. Her zincir bir sık iğne sayılıyor. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Diğer sık iğnemi yapıyorum. Hepsinin tepesine birer tane batarak. Şimdi deniyorum burada. İdeal bir ölçü oldu. Şimdi aynısını ortaya da yapacağım. Bir önceki deliğe kadar geldim. 2 zincir çekiyorum. 2 sık iğne tepesi atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sonra sıradakinin tepesine batarak aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü iliği de bu şekilde yapıyorum. Bunun üzerine ben normalde şu anda tam aşağısı kadar yaptım. Bunun üzerine ben bir sık iğne daha ekleyeceğim. Çünkü düğmeyi takınca düğme buradan taşmasın derim. Aynı ölçüde olsun diye. Şimdi bunun üzerine bir sıra daha sık iğne yapacağım. Normal bir sıra sık iğne geçeceğiz. Devamında aynı bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ben diğer sıraya da başlayacağım. Bu iliğe gelene kadar öreceğim. İliğin buraya gelince burada göstereceğim. İliğin oraya kadar geldim. Burada 2 zincir vardı. Her zincir için bir sık iğne yapıyorum. 2. Sonra normal sık iğnelerime devam ediyorum tepesine batarak. Diğer iliğe de geldim. Aynı o şey, orada da aynı şekilde yapıyorum. 2 sık iğne. Sıradaki sık iğnenin tepesine batarak devam ediyoruz. Bu şekilde de iliklerimiz de tamam olmuş oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Şimdi son sıra olarak hem bu kenarları birleştirmek istiyorum. Hem de şu esnemeyi azaltmak için, bu görüntüyü azaltmak için iz sürme yapacağım. O şekilde biraz esnemeyi önlüyor. Hem de bu kenarları da birleştirmiş oluruz. Şimdi iz sürme yaparken bir tel buradan alıyorum. Bir tel de diğer taraftan alıyorum. İpimi bu tellerin içinden, sonra ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. İpimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan.
içinden geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde de hem birleşmiş oluyor, hem de esnemeyi biraz azaltmış oluruz. Şimdi kenardan birleştirmek istediğim yere kadar, yani buraya kadar birleştirerek yapacağım. Ondan sonra iz sürme tekniğini tek olarak yapacağım. Sonra birleştirerek gene devam edeceğiz. Şimdi ben buraya kadar yapacağım. Yapmak istediğim yere kadar yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplam 11 sık iğneyi yaptım. Artık şimdi birleştirerek yapmıyorum. Ayrı yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin sadece bir tanesine ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu arkadaki teline, ikisini birlikte değil, arkadan ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki ilmekte de aynı. Arkadaki telini alıyoruz. İpi geçiriyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Arkadaki tek teline ipi oradan alıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Burada son 11 sık iğne kalana kadar, bu şekilde birleştirene kadar, son 11 ilmek kalana kadar tek olarak yapıyoruz. Orada tekrar birlikte yapacağız. Birleştireceğim yere kadar geldim. Ben oraya işaret almıştım. Buraya kadar bu şekilde, başta böyle ikisi bir başladık. Sonra tek olarak devam ettim. Sadece tek tarafa. Şimdi bu kenarda da ikisini bir yapacağım. Birleştireceğim. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. İpimi oradan geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel bu taraftan, bir tel arkadan. İpimi arasından geçiriyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum. Sık iğne yapmıyoruz, iz sürümü. Bir tel oradan, bir tel buradan, içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan, arasından geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde birleşmeye başladı. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapacağım. İpimi orada keseceğim. Altına doğru saklayacağız. Burada tek olarak tekrardan başlayacağız. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sonuncuyu da yaptım. Bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Çektiriyorum ipimi ve bunu aşağıya doğru, içinden beri aşağıya doğru çekiyorum bu ipi. Şimdi tekrar arkayı çeviriyorum. Diğer sıraya iz sürme yapmıştık. Buraya yapmadım. Bakın burası esniyor şu anda. İpimi bir zincir çekiyorum. Burada son battığım yerden ilmeğimi oraya alacağım. Bu şekilde ipimi oraya aldım. Sıradaki sık iğnenin arka teline batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğin tepesine batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Sonra ipimizi saklayacağız. Son iz sürmeyi de yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve şimdi ipimizi saklıyoruz. İpi iğneye geçirdim. Bu tarafta iğne ile göstereyim. Bu tarafta iğne ile çektirdim. Fazlalık ipi kesiyorum. Yastığın yapım aşaması bitti. Şimdi sadece düğme ve püskülleri kaldı. Şimdi ben 2 düğmeyi diktim. Sonuncu düğmeyi dikeceğiz. Kapatıyorum. Bu iliğin oradan iğnemi geçiriyorum. İpimi karşıdan çıkartıyorum.
Bu şekilde yerini tespit etmiş oluyorum. Düğüm atıyorum. İpimi buraya sabitleştiriyorum. Düğmemden iğnemi geçiriyorum. Sadece 2 sefer dikiyorum çünkü delik küçük, ipim kalın. O yüzden çok fazla saramıyorum. Bir sefer daha yapacağım. İkinciyi de dikiyorum. Ve ipimi arkada sabitleştiriyorum. Bu ilmeklerin altından iğnemi geçirerek ipimi uzaktan çıkıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bu başlangıç kısmı için de aynı şeyi yapacağım. Bu şekilde de arkaları temiz oluyor. Düğmelerimizi dikince işlem tamam olmuş oluyor. Son işlem olarak da püskül kaldı. Son olarak da püskülü göstereceğim. Ondan sonra yastığımız da bitmiş oluyor. Önce 2 adet ip kesiyorum. Püskülü ben elimde yapıyorum genelde. Bazen de aparat kullanıyorum. Elimi 4 parmağını kullanarak 20 defa sarıyorum. Bir ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra elimle düzeltiyorum. Diğer ipi alıyorum. Püskülün boyunda bu başlangıç ipini tutuyorum. Püskülle birlikte. Diğer ucunu püskülün etrafını 4-5 defa sarıyorum. Sonra bu uçla başlangıç ucuyla birlikte 2 sefer düğüm atıyorum. Bu sardığım yerin etrafından, bu sardığım yerin altından tığımı geçiriyorum. Bu düğüm attığım ipleri oradan aşağıya çekiyorum. Sonra bu ucunda kesip uçlarını düzeltiyoruz. Uçlarını da düzeltince püskülümüz hazır. Şimdi püskülleri 4 köşeye takıyoruz. Köşeden bir ipimi alıyorum. Diğer ucuyla düğüm atıyorum. 2 sefer. Bu ipi isterseniz yastığın içine doğru çekebilirsiniz. İsterseniz düğümün içine doğru da çekebilirsiniz. İsterseniz püskülün içine doğru da çekebilirsiniz. Bağladığım yerin altından tığımı geçirdim. Bu düğüm yaptığım ipleri aşağıya doğru çekiyorum. Ve fazlalık ipi de kesiyoruz. Yastığımız bitti. Yastığımızı da geçirelim. Ondan sonra bitmiş halini sizlere göstereyim. Yastığımın bitmiş şekli bu şekilde. Yastığımın bitmiş hali bu şekilde. Çok şık bir yastık kılıfı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basarak anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.